Turkish Voice of Canada, Kanada'nın Türkçe sesinde Medict ile TVC Sağlık Kuşağı'nda yeniden birlikteyiz. Şöyle bir merdiven düşünün. En alt basamağında hani hareket kabiliyetimizi kısıtlayan kas hastalıkları var. Ve merdivenleri çıktıkça işte Parkinson, MS, Alzheimer, arkasından beyin felci, serebral palsi. Evet, bunlarla ilerleyen koca bir merdiven ve bütün bunlar hayatta çözüm olarak fizik tedaviyi ve rehabilitasyonu gerektiriyor, ihtiyaç duyduruyor. Fizik tedavi ve rehabilitasyon aslında hayata bağlıyor tüm bu hastalıklardan şu anda çekenleri. Ve bu tedaviler dünyanın her yerinde gerçekten de pahalı tedaviler. Ama dünyanın her yerinden de insanların gittiği bir merkez var özellikle. Onun için sizi de o merkeze götüreceğim. Hani fizik tedavinin, rehabilitasyonun bu hayata bağlayan gücünün en azından orada nasıl yapıldığını, hangi hastalıklar için neden, nasıl kullanıldığını görme, anlama şansımız olacak. Ve böylece hani gerçekten çok uzun, zorlu bir merdiven, bir hastalık skalasındaki adımların nasıl atılabileceğini göreceğiz. İşte TVC ile Sağlık Kuşağı başlıyor. Karşımda şimdi Medic'in İzmir'deki çözüm ortağı olan Kaya Termal Otel'in fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesinden Doktor Metin Kaya Alpsoy var. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Hocam yayın için, daha doğrusu bu konu başlığı içinde izleyicilerimize fizik tedavi ve rehabilitasyonun hayata bağlayan gücü dedim. Ne dersiniz? Hani doktor olmasam, bu konunun dışında olsam da doğru bir tabir yapmış mıyım? Bu güç gerçekten, hani bu güç nasıl geliyor, nasıl sürdürülebiliyor, hastalara nasıl aktarılabiliyor? Doğru bir tabir olmuş mu? Ne dersiniz? Evet, doğru bir tanımlama diyebiliriz. Tabii fizik tedavi rehabilitasyon branşı özellikle fonksiyon kaybı olan, bir takım organlarında yetmezliği olan, hareket kabiliyetini kaybeden insanları tekrar hayata bağlamak için, tekrar yaşamına döndürmek için bir seri tedavi sonrası oluşturduğumuz bir tedavi şeması diyelim. Yani bu hastalıklar, bu merdiven bayağı hani geniş, böyle uzun bir merdiven. Dolayısıyla önce şunu anlatmanızı rica edeceğim. Fizik tedavi ve rehabilitasyon aslında hangi hastalıklar için kullanılıyor? Bu çerçeveyi çizelim, sonra da detaylarına girelim. Çünkü bunun içerisinde bir de robot var ki hani çok böyle hayati bir çare diyebileceğimiz. Onun da ayrıntılarını anlatmanızı isteyeceğim. Önce bir genel resmi çizelim. Hangi hastalıklarda kullanılıyor? Evet. Tabii. Kaya Termal bünyesinde bulunan fizik tedavi rehabilitasyon ünitemizde uzman, deneyimli kadromuz ve modern altyapımızda doğuştan ya da sonradan edilmiş kas ve sinir sistemi hastalıklarında, problemlerinde, nörolojik hastalıklarda özellikle inme, çocukların beyin felci olan serebral palsi, beyin hasarlarında, ortopedik problemlerden protez ameliyatı sonrası veya kırık sonrası veya sinir yaralanmaları, yine boyun, bel fıtıkları, kas, tendon yaralanmaları, spor yaralanmaları, osteoartrit dediğimiz kireçlenme, osteoporoz adını verdiğimiz yine kemik erimesi, postür bozuklukları, skolyoz, yine yaşlılığa bağlı Parkinson, multiple skleroz, Alzheimer hastalığı gibi veya ameliyat sonrası oluşan fonksiyon bozukluklarında biz hastalarımıza fizik tedavi ünitesi olarak yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tabii bu yardımcı olma işlemleri sırasında hastaların durumuna göre nöroloji, ortopedi, kardiyoloji, iç hastalıkları uzmanları, psikolog ve gerektiğinde de diyetisyenlerimizden destek alarak hastalarımızın sosyal hayatına etkin ve sağlıklı bir şekilde geri dönmeleri için sağlamaya çalışıyoruz. Çok zor. Ünitemize başvuran, Buyurun. Ünitemize başvuran hastaların muayenesi ve gerekli konsültasyonları yapıldıktan sonra daha sonra fizik tedavi programlarını düzenleyip tedavilerine geçiyoruz. Şimdi bu hani böyle yüksek bir merdiven, çok basamaklı bir merdiven. Dolayısıyla her hasta hani benzer basamakta olmuyor. Nasıl gruplandırıyorsunuz hastalıkları? Hangi zorluklarla, hangi aşamalarla? Nasıl? Şimdi hastalıklarımızı tabii A grubu olarak bahsettiğimiz özellikle ağır hastalarımız vardır bizim. Bunlar hemipleji dediğimiz yani beyin kanaması sonrası veya işte omurilik kesilerine bağlı parakleji dediğimiz
Yani ciddi rehabilitasyon gerektiren bu hastaları biz A grubu altında topluyoruz. Onun dışında kırık sekeleri, ameliyat sonrası bir takım fonksiyon kayıplarında ortopedik rehabilitasyonun ağırlıklı olduğu hastalıklara biz B grubu diyoruz. Bir de ayrıca normal kas ağrıları olan, işte eklem ağrıları olan, kireçlenmeleri olan, kemik erimesi, bu tür hastaları tedavi ettiğimiz bir de C grubu şeklinde böyle bir genel sınıflama yapmak mümkün. Ama asıl ağır hastalarımız tabii ki A grubu dediğimiz, yani özellikle birinci motor nöron hastalığı olarak da değerlendirdiğimiz, beyinden kaynaklı, omurilik yaralanmalarından kaynaklı olan felçler ve fonksiyon kayıpları. Peki bu felç ve hani fonksiyon kaybı dediğimizde gerçekten her şey bitiyor mu? Yani bundan sonrası kapkara mı? Gerçekten burada dokunabilecek olan, hani hayata bağlayabilecek olan güç nerede? Mesela işte bu robot, sizin kullandığınız robot böylesine bir şey mi? Güç mü? Evet, bu tür hastalıklarda robotik rehabilitasyon, özellikle hareket kabiliyeti çok sınırlı olan, bağımsız kendi başına hani bir takım fonksiyonlarını yapamayan hastalarda robotik rehabilitasyon oldukça etkili. Son yıllarda özellikle bilim, yani teknolojinin gelişmesiyle beraber tıbbın birçok alanında, özellikle dahili ve cerrahi branşlar başta olmak üzere robotik tedaviler yaygın bir şekilde kullanılıyor. Bizde fizik tedavi rehabilitasyon branşında ise yaklaşık 10 yıldır bu robotik rehabilitasyon aktif bir şekilde kullanılmakta. Robotik rehabilitasyon bizim bu klasik rehabilitasyon uygulamalarımızın etkinliğini artıran, onlara destek olan ve iyileşme sürecini kısaltan bir yöntemdir. Burada bir bilgisayar sistemi aracılığıyla fonksiyon kaybı olan hastalara istediğimiz eklem hareket açıklığını, istediğimiz kas kuvvetini istediğimiz şekilde verebiliyoruz. Mesela yürüyemeyen hastalar yürüyebildiği kadarını yaptıktan sonra devamını robotla sağlıyoruz. Hastanın hangi fonksiyonunda, hangi oranda bir kayıp varsa ona özel, hastaya özel bir takım rehabilitasyon programları, yani robotik rehabilitasyon programları düzenleyebiliyoruz. Yine şimdi bir şeyi cümlenizi unutmayın, omurilik diye başladınız. Tabii. Tam siz konuşurken izleyicilerimiz o robotik zaten rehabilitasyon cihazının görüntülerini de izliyorlardı. Hani yürüme yetisini kazanmak üzere iyileştirmek için tedavi aldığınız hasta. Onun için dolayısıyla o aletin işleyişini de daha detaylı anlatabilirsiniz. Hani oradaki amaç ne? Sizin verdiğiniz talimatlarla mı gidiyor? Hasta mı bir şeyi algılıyor? Onun üzerinden daha net bir fikir verebilelim istiyorum. Hı hı. Evet. Bu robotik rehabilitasyonlar el, kol ve yürüme için çok farklı olabiliyor. Yani 3 şekilde olabiliyor. Bunlar birbirleriyle koordineli de çalışabilir. Yani kolunu çalıştırırken hastanın parmaklarını da çalıştırabiliyoruz. Robotik rehabilitasyonda hasta cihaza bağlandıktan sonra karşısında duran ekranda kendi elinin veya vücudunun bir avatarı dediğimiz, yani yansımasını görüyor. Bir müddet sonra bu ekrandaki görüntüyü kendi eli, kendi vücudu gibi algılayarak bir oyun içerisine giriyor ve motivasyonunu artırarak bazı hareketleri, bir takım hareketleri daha kolay yapabilir hale geliyor. Burada beynimizin bir prensibinden, temel bir prensibinden bahsetmek istiyorum. Beynimizde şöyle bir prensip vardır. Kullanmazsan kaybedersin, kullan ya da kaybet. Bu şu anlama geliyor. Beyin dokusu hasar gördüğü zaman hasarın yeri ve büyüklüğüne bağlı olarak bir takım fonksiyonları kaybediyor ve unutuyor. Eğer bu süre uzarsa bu kaybettiği fonksiyonların geri dönmesi çok da mümkün olmuyor. Robotik rehabilitasyonda biz beynin bu kaybetmiş olduğu fonksiyonları unutmamasını, özellikle erken dönemde beynin bu fonksiyonları hatırlamasını, bak senin işin bu, bunu yapacaksını sağlamaya çalışıyoruz. O nedenle de erken dönemde biz hastaları eğer tolere edebiliyorsa en az 1-2 kez günde tedavi alıyoruz. Bunlar daha sonra ilerleyen, pardon, bekliyorum. Yok ben heyecanla devamını da böyle detaylarını da getirmek istiyorum. Evet, hastaları tedavi alıyoruz dediniz. Nasıl sürüyor? Ne kadar süreli tedaviler bunlar? Bu tedaviler tabii hastanın verdiği cevaba göre değişiyor ama bu tür hastalar, yani A grubu diye nitelendirdiğimiz böyle beyin kaynaklı bu tür hastalıklarda tedavi süreci maalesef biraz uzun sürüyor. Yani çok sabır isteyen bir tedavi süreci var bunlarda. Bu şekilde devam ediyor. Şimdi robotik rehabilitasyona dönüyorum tekrar. Robotik rehabilitasyonda biz beynin bu kaybettiği fonksiyonları dediğim gibi unutmamasını sağlamaya çalışıyoruz. Asıl böyle temel prensibimiz bu. İlerleyen dönemde hastada az da olsa biraz düzelme olduğu zaman veya hasta oturabilir pozisyona geldiğinde aktif sanal gerçeklik dediğimiz programlara geçiyoruz. Burada ne yapıyoruz? Hasta yine ne kadarını
yapabiliyorsa hareketini yapıyor. Geri kalanını sensörleriyle algılayan robotik sistem tamamlıyor. Hasta yine sanal ortamda kendini ekranda görüyor. Bu ekranda görmesi şu şekilde olabiliyor. Bir ormanda yürüme şeklinde olabilir, koşma tarzında olabilir, bir oyun olabilir veya bayanlar için evde mutfakta bir yemek yapma aktivitesi şeklinde olabiliyor. Yani bu şeyleri sanal ortamdaki oyunları biz kendimiz ayarlayabiliyoruz. Hastanın bu sanal gerçeklikle uyum ve motivasyonu sağlandıktan sonra robotik sistemden gelen hastanın katılım değerlerine, katılım verilerine göre biz hastanın hareketlerinin zorluk derecesini arttırıp azaltabiliyoruz verdiği cevaba göre. Ve yine motivasyonu arttırmak için de bu monitördeki oyunların da yine zorluk derecesini azaltıp arttırarak bu şekilde hasta ile iletişimimize devam ediyoruz. Aslında bu robotik rehabilitasyon interaktif, yani karşılıklı etkileşim esasına dayanan bir uygulamadır. Yani tamamen robota bıraktığımız, yani robotun yaptığı pasif bir uygulama değildir. Hastanın sürekli kazanımları göz önünde alınarak hem programla oynuyoruz hem de hastanın bu katılım sürecine müdahale edebiliyoruz. O nedenle zaten çok başarılı sonuçlar elde edilmekte. Eskiden bu robotik rehabilitasyon yokken elimizde fizyoterapistler, işte bu tedavi eden arkadaşlarımız sabırla böyle yavaş yavaş işte kas güçlendirmesi, eklem hareketlerinin açıklığını arttırması gibi bu işlemleri yavaş yavaş yapıyordu. Ama robotik rehabilitasyon çok tabii farklı bir yöntem. Yani burada hastayı da tedavinin içine alıyorsun, hasta da size yardımcı oluyor. Evet, bir işbirliği içinde ve gerçek hayatın tabii o simülasyonu içinde gidiyorsunuz. Peki şimdi başta bir takım hastalıklar saydık. Fizik tedavi ve rehabilitasyonun genel çerçevesi, o merdiveni anlatmak için, ama robotik rehabilitasyon özelinde ne diyebilirsiniz? Hangi hastalıklarda kullanılıyor robotik rehabilitasyon? Tabii, yani o merdiven nasıl? Biraz bahsetmemde yarar var. Tabii bu robotik rehabilitasyondaki hastaları, rehabilitasyona aldığımız hasta grubunu ikiye ayırıyoruz biz. Nörolojik hastalıklar, bir de ortopedik hastalıklar diye sınıflandırıyoruz. Nörolojik grubun içinde biraz evvel siz de söylediniz, inme dediğimiz beyin felcidir en çok karşılaştığımız ve en çok bu robota ihtiyacı olan hasta. İnme, beyine giden kan akışının yavaşlaması veya kesilmesi durumunda beyin hücrelerinin oksijensiz kalmasıyla oluşan bir tür beyin krizi. Bu şekilde basit bir tanımlama yapabiliriz tabii. Dünyanın en yaygın ciddi nörolojik problemler oluşturan dünyada, yine kalp rahatsızlığı ve kanserlerden sonra en çok ölümlere neden olan ve en çok sakatlık bırakan bir hastalıktır bu inmeler. İnme sonrası ilk 28 günde hayatta kalma oranı ne yazık ki %30 gibi oldukça düşük bir rakamdır. Bu hayatta kalan, yani 28 günlük periyodu atlatıp hayatta kalan %30'luk dilimin iyi bir medikal tedavi, iyi bir rehabilitasyonla %80'e yakın bir bölümü tekrar yaşama, hayata döndürülebiliyor. Yani aktif yaşamına dönebiliyor hastalar. Tabii bu inmede mekanizma şöyle: beyinde kan akımının kesildiği bölgede kanın taşıdığı oksijen ve glukozun yeterince gidememesine bağlı o bölgede metabolik olaylar bozuluyor. Ve beyin hücrelerinde ölüm başlıyor. Tabii bu beyin hücrelerinde ölüm başlamasıyla o bölgede o bölgeden yürütülen bir takım fonksiyonlarda kalıcı veya geçici bir takım kayıplar meydana geliyor. Bunun sonucu da tabii hastalarımızın hepinizin bildiği gibi vücudunun bir yarısında felç gelişebiliyor. Yani motor kayıp dediğimiz kuvvetsizlik, his kaybı, yine şiddetli baş ağrısı, baş dönmesi, ani düşmeler, denge ve koordinasyon bozukluğu, yine merkezi fasyal dediğimiz ağzımızın bir tarafa doğru çekilmesi, konuşma bozukluğu, yine anlama güçlüğü ve yine görme bozukluğu, özellikle çift görme alanının daralması gibi bir takım problemlerle beraber yutma ve yutkunma güçlüğü gelişir hastalarda. İdrar, büyük abdestini hastalar genelde tutamazlar. Yine hafıza kaybı, oryantasyon kaybı gibi bu tür tablolar, hatta komaya kadar giden tablolar oluşabiliyor inmede. O yüzden inme robotik rehabilitasyondaki en önemli hastalıklarımızın başında geliyor. Tabii bunun dışında yine beyin hasarı oluşturan travmalar, mesela trafik kazası, kafa travmalarında da yine bu şekilde fonksiyon kayıpları olabilir. Veya beyne yeterince oksijen gidememesi, örneğin karbon monoksit zehirlenmesinde olduğu gibi. Bir diğer hastalığımız ise serebral palsi dediğimiz çocukların beyin felci, oldukça sık görüyoruz. Çocukların en sık rastlanan fiziksel engellilik rahatsızlığıdır. Gelişimini tamamlamamış beynin doğum öncesi, doğum sırası veya doğum sonrasında hasar görmesiyle oluşan bir rahatsızlıktır.
Bu da robotik rehabilitasyona ihtiyaç duyan önemli rahatsızlıklardan birisi tabii. Yine boyun, sırt ve bel bölgesinde omurilik yaralanmalarında da yine ciddi fonksiyon kayıplarımız oluşabiliyor. Bunun dışında yaşlılığa bağlı Parkinson, multiple skleroz, Alzheimer, denge koordinasyon bozukluğu yapan bir takım hastalıklar ve yine bir takım kas hastalıklarında da biz robotik rehabilitasyona ihtiyaç duyuyoruz. Ortopedik hastalıklar çok fazla değil. Burada daha çok kalça ve diz protezinden sonra veya bir kırık sonrası veya bir sinir kesisi, sinir yaralanması olmuşsa burada oluşacak fonksiyon kayıplarında da zaman zaman biz robotik rehabilitasyona yararlanıyoruz. Ama asıl bahsettiğim gibi birinci grup, yani beyin kanaması, inme, beyin hasarları, serebral palsi ve omurilik hasarlarıdır. Bunlar da robotik rehabilitasyona gerçekten ihtiyaç var ve çok iyi sonuçlar da alınabiliyor. Peki hocam, robotik rehabilitasyonunda da parçası olduğu genel bir fizik tedavi ve rehabilitasyon, sizin de verdiğiniz hani oradaki bir fizik tedavi rehabilitasyon hizmeti. Bunun içerisinde hangi adımlar var? Onları da söyleyebilir misiniz? Nasıl başlıyor? İşte elektroterapi, bunlar hani benim bildiğim, duyduğum şeyler ama nasıl bir bütün aslında hasta için? Şimdi ünitemize başvuran hastaların muayenesi, gerekli konsültasyonları ve tam bir tanısı konduktan sonra fizik tedavi programına geçiyoruz. Bizim ünitemizde tabii alışılmışın dışında biraz daha farklı bir tedavi yöntemimiz var. Önce hastalarımızı özel odalarda elektroterapi uygulamalarını alıyoruz. Bu yaklaşık 45 dakika, 1 saat civarında olabiliyor. Daha sonra deneyimli fizyoterapistler eşliğinde hastalarımızın egzersizleri yapılıyor ve arkasından bildiğimiz klasik masajın dışında medikal masaj uygulamalarımız var hastalarımıza. Ve daha sonra ihtiyaç duyulan hastalara aynen robotik rehabilitasyon veya farklı rehabilitasyon ünitelerinde yine egzersizlerini, tedavilerini yapıyoruz. Ayrıca hastanın ve hastalığın özelliğine göre kaplıca havuzlarında veya kişiye özel termal odalarda hidroterapi fizyoterapistler eşliğinde yapılmakta. Yani su tedavisi veya diğer adıyla balneoterapi dediğimiz kaplıca suyundan bu şekilde yararlanmaktayız. Bu tedavilerin yaklaşık süresi 2 ila 4 saat arasında tabii sürmekte. Yine gerek duyduğumuz hastalara ağrılı noktalara tetik nokta enjeksiyonları, kuru iğneleme veya eklem içi enjeksiyonlar veya PRP dediğimiz trombositten zengin plazma, yani hastanın kendi kanının santrifüze edilerek yapıldığı bir uygulamadır. Yine tedavi edici bantlama, tamamlayıcı tedavi yöntemleri. Bu arada yine her türlü amputasyon, yani uzuv eksikliklerinde, organ eksikliklerinde ortez protez uygulamalarımız ve bunların eğitimleri bulunmaktadır. Burada sizin söylediğiniz bir şey yakaladım. Biraz üstüne gelmek istiyorum hemen. Balneoterapi dediniz. Tabii. Evet, bu kaplıcanın doğal gücü, yani sıcak suyun, özel suyun doğal gücü. Evet, bunun üzerine biraz daha gidebilir misiniz? Hani hangi noktalarda, hangi hastalıklar için ne kadar önemli değerde ve hani bir de sizin oranın farkı ne tabii ki? Tabii. Şimdi hepimizin bildiği gibi ülkemiz, yani Türkiye tam bir kaplıca cennetidir. Ülkemizin önemli bir jeotermal kuşak üzerinde bulunması kaplıca kültürünün oluşmasını zaten sağlamış durumda. Anadolu'da 1000'in üzerinde sıcaklığı 20 ila 110 derece arasında değişen kaynaklar bulunmakta. Ve bu kaynaklar üzerinde yaklaşık 200 civarında da kaplıca tesisi vardır. Ülkemizin dört bir tarafına yayılmış olan bu kaplıcalar hem yurt içinden hem de yurt dışından misafirleri, hastaları ağırlamakta. Bir kaplıca turizmi anlayışı Türkiye'de yerleşmiş durumda. İzmir Kaya Termal de kaplıca turizminde gerçekten çok önemli bir yere sahip, çok önemli bir yeri var. Burada bizim Kaya Termal'de 3 ayrı kaynaktan gelen ısısı 63 derece olan bir suyumuz var. Tabii bu su içerisinde radyoaktivite, sodyum bikarbonat, klor, birçok mineral ve gaz bulunuyor. Bu su, yani balçova kaplıcalarının özelliği 63 derece gibi yüksek bir ısıda olmasından dolayı hipertermal, oluşum biçimi olarak jeotermal. Evet, görüntünüzü kaybettim ama hızla geri geleceğinizi düşünüyorum. Oluşum biçimi olarak... Kameranızı açabilir misiniz? Kapandı. Geldiniz geri, tamam. Evet. Baştan arıyorum. 63 derece olması nedeniyle hipertermal su. Oluşum biçimi olarak jeotermal. İçinde bulunan minerallerden dolayı hipertonik. İçerdiği gazlardan dolayı
bikarbonatlı sular ve radon gazından dolayı da radyoaktif sular grubuna giriyor. Yani oldukça zengin, kaliteli bir şey var, içi var diyelim, öyle diyelim, yani suyu var. Tabii bu özelliklerinden dolayı kaplıca ortamındaki ısı, bu mineral ve gazların özelliğinden dolayı kaplıcaya giren hastalarda böyle çok ciddi boyutlarda bir rahatlama oluyor. Genel durumlarında bir düzelme olur. Kan dolaşımları rahatlar, solunumları hızlanır, iç organ işlevlerinde artma olur. Vücut ısısının artmasına bağlı bu hastalarda, yani bu kaplıcaya girenlerde bol terlemeyi görüyoruz. Yine bozulmuş hormonal ve sinirsel dengelerde düzelme olur. Hastanın eğer ağrıları, kas, eklem ağrıları varsa onlarda ciddi boyutlarda rahatlama, kas spazmlarında çözülme olur. Yine hastanın hareket kapasitesi artar. Özellikle kaplıca içerisinde suyun kaldırma gücüyle de çok daha rahat hareket edebilir. O yüzden de ya yürüyemeyen, kontraktürü olan, işte eklem problemleri olan hastalara biz kaplıcaları öneriyoruz. Tabii bir de psikolojik bir rahatlama olur. Anadolu'da, yani halkımız, birçok ülkede de gerçi öyledir ama kaplıcanın etkileri çok fazla değerlendirilir. Yani çok fazla şey yapılır, inanılır. O nedenle de bu özelliklerinden dolayı biz hekimler olarak da kaplıcaları kireçlenmeleri olanlara, iltihaplı romatizmal hastalıkların akut olmayan, yani kronik dönemlerinde, bu arada mekanik, bel ve boyun ağrılarında, işte kas spazmı, kem kireçlenmesi, bel boyun fıtığı, omurilik kanalı daralması, bel kayması, osteoporoz dediğimiz kemik erimesinde, yine çalışma ortamının ve çalışma şartlarının oluşturduğu ağrılı tablolarda, özellikle masa başı çalışan insanlarda hepimiz biliyoruz ki boyun, omuzlarda çok yaygın ağrılar olur, özellikle fibromiyalcilerde. Bunlar da tabii kaplıca oldukça etkili. Yine ortopedik problemler olan hastalarda, diz, kalça protezi ameliyatı geçirmiş olanlarda, kırık sonrası kontraktürü sekeli olan hastalarda, yine spor yaralanmalarında, kas hastalıklarında ve nörolojik hasarlanmalara bağlı problemlerde biz kaplıcaları öneriyoruz. Ama tabii önerirken de bizim kurallarımıza da uymak şartıyla. Yani sabah gidip bütün gün eğer kaplıcada kalırsa bu olmaz. Biz kaplıcayı önerirken, yani günde gireceği süre yarım saat, 45 dakika, bilemedim 1 saati geçmemeli diyoruz. Tabii kaplıcaya girerken uygun bir kıyafetle ve mesanenin boşaltılmış olması gerekiyor. Çok girmemek gerekiyor. Çok hafif bir yemekten sonra kaplıcaya girmek lazım. Yine kaplıca su içerisinde çok fazla hareket etmemelerini öneriyoruz. Tabii seans olarak da haftada 5 gün veya 6 gün, mutlaka haftada 1 veya 2 gün dinlenme öneriyoruz. Bu şekilde, yani bizim önerilerimiz doğrultusunda hastalar girdiği takdirde çok faydalı olacağını evet, sonuçta bu bir tedavi sürecinin parçası. Hani öylesine keyfi için ben şu suya gireyim, çok da hani huzur verici ama yani değil. Mucize değil, onu özellikle belirtmek istiyorum. Anadolu'da ve birçok ülkede sanki kaplıcalar her derde devaymış gibi. Yani her hastalıkta tabii kaplıcadan yararlanmak mümkün değil. Mutlaka bir hekime danışarak hekimin direktifleri, önerileri doğrultusunda girmesinde çok önemli bir not olduğunu düşünüyorum. Ben de tekrar ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle bir konuya geleceğim. Aslında tam da kaplıcalardan, hani Türkiye'nin bu anlamda nasıl zaten sağlık turizmi açısından da cezbedici bir yer olduğunu söylediniz. Hem kaplıca tarafından bakınca hem de sizin elinizdeki bu robotik rehabilitasyon cihazı gibi cihazlar ve hani oradaki etkin bir kadro ile birlikte bakıldığında dünyanın birçok yerinden hasta tercih ediyor. Hatta şu anda izleyicilerimle görüntüsünü paylaştım. O robotun önündeki hasta da yanılmıyorsam Türkiye dışından size gelen hastalardan biri. Bunun sebebi ne? Hani sadece nedir, yani sunduğunuz fark nedir? Şöyle söyleyebilirim. Türkiye sağlık hizmetleri yönünden gerek altyapı gerekse bilimsel yönüyle gerçekten çok yüksek kaliteye sahip bir ülke. Hastanelerimizin, sağlık ünitelerimizin deneyimli, tecrübeli, hekim ve sağlık personeli, modern ve gelişmiş altyapısıyla gerçekten başarılı hizmetler vermekte. O yüzden de Avrupa'dan, yabancı ülkelerden oldukça fazla hasta geliyor tabii bize. Tabii bu bizim kendi ünitemizi hani ön plana çıkartacak olursak, bizi tercih etmelerinin nedeni bir kere 5 yıldızlı bir termal otel içerisinde olması bizim ünitemizin. O bir avantajdır. Buraya gelen hastaların kere konaklaması 5 yıldızlı otel formatında. Odalarımız hem otel formatında hem de gerektiğinde hastane formatına hemen döndürebiliyoruz. Bu arada tabii Balçova kaplıcaları İzmir'in Balçova semtinde, arkası ormanla kaplı, doğal güzelliği oldukça iyi olan bir bölge.
Tabii en önemlisi de ünitemiz hem teknik hem donanımsal hem üst düzeyde her biri birbirinden değerli, uzman ve yetenekli bir ekiple çalışmamızdan dolayı hastaların tercihi oldukça fazla. Tabii bu tercihte daha farklı faktörler de var. Yani bu işin bir sosyal boyutu da var. Bize gelen hastalar genelde yurt dışından geldiği için. Tabii yurt dışından gelen hastalar genelde Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük metropol kentleri tercih ediyorlar. Tabii bizi tercih etmelerin yanında hastalar gelirken tabii tek başlarına gelmiyorlar. Mutlaka yanlarında bir refakati veya bir akrabası, bir yakını oluyor. Gelmişken sağlık turizmiyle beraber veya sağlık problemlerinin çözülmesiyle beraber bir anlamda çevreyi de görmek veya İzmir'in güzel yanlarını da görmek isteyebilirler. Hani ben bunu da ilave edebilirim. Tabii işin bir önemli boyutu da ekonomik boyutu. Yani bildiğimiz kadarıyla Türkiye'de sağlık şeyleri yani giderleri veya diyelim sağlıkla ilgili alınan ücretler Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında çok olmadığını biliyoruz. Belki o da bir tercih nedeni olabilir. Ve elinizdeki cihazlarda yüksek kalitesiyle özellikle teknolojik hani yeterliliğinizi oldukça arttırıyor ve sizi hani farklı cazip bir hale getiriyor. Kuzey Amerika'dan, Kanada'dan baktığınızda da hani fizyoterapi, fizik tedavi pardon, rehabilitasyon bunlar çok yüksek masrafları olan zaten tedaviler ama çok da hayati tedaviler. Onun için evet. Sizde en çok hangi coğrafyadan şu anda gelenler var? Bize şu anda en çok Avrupa'dan İngiltere, Almanya, Hollanda, İsveç'ten geliyor. Bu arada Kuzey Afrika ülkelerinden Libya ve Tunus başta. Suriye'den, Irak'tan geliyor. Bir de tabii bizim yerel bazda kendi ülkemizden gelen hastalarımız da var ama ağırlıklı olarak tabii yabancı hastalar. Evet, tabii ki. Sevgili izleyiciler sonuçta TVC Medict ile TVC Sağlık bu kuşağın arkasındaki sponsor ismimiz Medict'in de Türkiye'de İzmir'de çözüm ortağı olan Kaya Termal Otel'den bahsetti. Doktorumuz özellikle Metin Kaya Alpsoy. Bütün bu tedaviler orada yapılıyor. Bu fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesi Kaya Termal'deki Medict'in de çözüm ortağı İzmir'deki. Bunun da altını özellikle çizmek istedim. Hocam çok teşekkür ederim. Aslında biraz daha ayrıntıları da olacak bir konu. Ama çok da geniş. Ben daha yayının başında söyledim ya koca bir merdiven var. Bu merdivendeki bütün hastalıklarda yer alanların hepsinin ayrı bir sorunu ve ihtiyaç seviyesi farklı olduğu için son bir toparlama yapmanızı isterim. Gerçekten fizik tedavi ve rehabilitasyonun nasıl hayata bağlayan bir güç olduğu ve bunun tedavisinin ne kadar hızla ulaşılması gerektiğine dair ne söylemek isterseniz, özellikle hangi hasta gruplarına da çağrıda bulunmak istersiniz? Fizik tedavi rehabilitasyon kliniği. Biz tabii öncelikle fonksiyon kaybı olan hastalar, biraz evvel de bahsettiğimiz gibi birinci motor nöron hastalığı dediğimiz inme yani bir felç yani hemipleji dediğimiz parapleji, ameliyat sonrası veya kırık sonrası oluşan kontraktürü olan yani rahat yürüyemeyen hareket kabiliyeti kısıtlanmış olan hastaları tabii öncelikle onları biz tedavi etmeye çalışıyoruz ama bunun dışında tabii bel fıtıklarımız var, kas tendon yaralanmalarımız var. Kireçlenmelerde eklerinde, yine postür bozukluklarında, skolyozdur. Bu arada yaşlığa bağlı bir takım hastalıklarda, bunlarda da tedavi yöntemlerimizi rahatlıkla uygulayabiliyoruz. Yani fonksiyon kaybı olan, ağrılı olan hastaları hayata döndürmek için her türlü tedavi uygulama şansımız var. Altyapımız mevcut. Ben bir de son bir sözü tekrarlamanızı isterim. Buraya not aldım ama bence benden değil de bir doktor olarak uzman, işin uzmanı olarak sizden duymalarını isterim. Beyinle ilgili çok güzel bir şey söylediniz. Beyin ve hatırlamak, unutmamak üzerine. Tedavilerinizi yaparken beynin unutmaması gerekir yaşamak için. Sesiniz gitti. Hocam? Anlayamadım pek soruyu. Duyamadım yani bir kesinti oldu. Tamam, duyabiliyor musunuz şimdi? Hani çok güzel bir cümle söylemiştiniz. Beyin ve unutmakla yani beynin gücüyle ilgili. Ha, evet. Beynimizin çok temel bir prensibi vardır demiştim ben. Kullanmazsan kaybedersin, kullan veya kaybet. Yani beyin dokusu hasarın yeri ve büyüklüğüne bağlı olarak kaybettiği fonksiyonları çok kısa sürede unutuyor.
Unutmaması için de biz işte bir takım tedavi yöntemleriyle sürekli hatırlatıyoruz. Bak senin işin bu, senin görevin bu, bunu yapacaksın hatırlatarak bu şekilde bir tedavi yöntemine gidiyoruz. Özellikle robotik rehabilitasyonda sloganımız bu şekilde gidiyor. Çok teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun. Çok değerli bilgiler verdiniz. Ben de teşekkür ediyorum. Evet, Sağ olun. Medic'in İzmir'deki çözüm Sağ olun, ortağı Kaya Termal Otel'in fizik tedavi rehabilitasyon ünitesinden Doktor Metin Kaya Alpsoy konuğumdu. Yeniden teşekkür ediyorum. Selamlar Türkiye'ye, İzmir'e. Ben de teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Aslında hoca çok güzel söyledi. Kullanmazsan kaybedersin. Bence sadece sağlık alanında değil, zaten hayatımızın her alanında beynimizi kullanmak zorundayız. Kullanmazsak kaybederiz. En ihtiyacımız olduğu düşüncelerde, ihtiyaçlarda, kendimizi ifade yollarında, yöntemlerinde, değil mi? Evet, Medict ile TVC Sağlık Kuşağı'nda bir programı da böyle kapatıyoruz. Gelecek hafta yeniden buluşmak üzere diyorum ve yeniden görüşünceye kadar da aman sağlıkla, aman esenlikle kalın istiyorum.